Merhaba dostlarım. Bugün sizi edebiyatın en hüzünlü, en gerçekçi köşelerinden birine Nikolay Gogol'un dünyasına davet ediyorum. Bir paltonun bir insanın hayatını nasıl şekillendirebileceğini, bir küçük memurun sessiz çığlığını dinlemeye hazır mısınız? Hazırsanız hikayemize başlayalım. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Ziya ile sesli kitaplara yolculuklar başlıyor. Devlet dairelerinden birinde görev yapmakta olan bir memur vardı. Ve bu memurun dış görünümü itibarıyla insanlarda öyle olağanüstü bir izlenim yarattığı da söylenemezdi. Kısa boylu, gözleri bozuk, biraz da çopur suratlıydı. Kızılaçadan saçları yer yer dökülmüş, her iki yanağında da derin kırışıklıklar oluşmuştu. Yüzündeki hemoroidal renk değişimi dikkat çeken ilk şeydi. Zaten basur da tam memura yakışacak hastalıktır. Elden ne geliyor ki? Tek suçlu Petersburg iklimi. Memurumuzun unvanına gelince, ki bizde birisinden bahsedilirken adından önce unvanını söylemek gerekir, kendilerine diş geçiremeyeceğine inandıkları insanlara yüklenmeyi meziyet sayan pek çok yazarın acımasızca alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla vazgeçmediği sıradan kalem memurlarından ve sonsuza dek sıradan kalem memuru olarak kalacaklardan biriydi. Soyadı Başmaçkin'di. Konduracı anlamına gelen bu sözcüğün kökü konduradır. Ailesi bu soyadı ne zamanla hangi nedene dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamakta, anlatmak da mümkün değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de ve hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm Başmaçken sülalesi kondura değil çizme giyerdi. Senede 3 kez de çizmelerinin tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memurumuzun adı Akakey Akakiyeviç'ti. Bu adı okuyucuya biraz tuhaf, hatta uydurma gibi gelebilir. Ama emin olun ki hiç de uydurulmuş ya da uzun uzadıya aranmış bir ad değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memurumuza başka bir ad vermeyi imkansız hale getirmiştir. Kısaca olanları aktaralım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, Akaki Akakiyeviç 23 Mart gecesi doğdu. Bir memur eşi olan iyi yürekli annesi, çocuğun vaftiz edilmesi için gereken ne varsa yaptı. Kadıncağız kapının tam karşısındaki yatakta yatıyordu. Sağ tarafında idare mahkemesi biriminde bölüm şefi olan vaftiz babası, saygıdeğer insan Ivan Ivanoviç Yeroşkin'le jandarma çavuşunun karısı, çok ama çok erdemli olan vaftiz annesi Arina Semenovna Loburyushkova duruyordu. Anneye aralarında bir seçim yapması için takvimden 3 ad önerildi. Mokki, Sossi ve bir de Ozdazat. "Hayır," diye çıkıştı kadın. "Çıka çıka bunlar mı çıktı?" Anneyi memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını çevirdiklerinde karşılarına yine 3 ad çıktı. Trifili, Dula ve Varahasi. "Aman tanrım, bendeki şansa bak," dedi kadıncağız. "Ne biçim adlar bunlar? Birini bile daha önce duymadığıma yemin ederim. Varadat ya da Varuh olsa neyse diyeceğim ama Trifili ve Varahasi, daha önce bu isimleri duymadım bile." Yine sayfayı değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şu adlar çıktı: Hafsikahi ve Vahtisi. "Tamam, ben göreceğimi gördüm," dedi kadın. "Anlaşılan yavrucağımın kaderi bu. Eğer durum böyle ise ona babasının adını vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akaki idi. Bırakalım oğlunun adı da Akaki olsun." Akaki Akakiyeviç adına böylece karar verilmiş oldu. Çocuk vaftiz edildi ve bu sırada sanki günün birinde sıradan bir kalem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü ekşitip ağlamaya başladı. İşte olaylar bu şekilde gelişti. Olanı biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece okuyucu, çocuğa başka bir isim verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını, aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendiliğinden görecektir. Ne zaman ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onu işe alanın kim olduğunu kimse hatırlamıyordu. Daireden ne müdürler, ne masa şefleri, ne memurlar gelip geçmişti ama Akaki Akakiyeviç yıllardır hep aynı yerde, aynı şekilde aynı görevi yerine getirmişti.
yaşamındaki bu aynılıklarından olsa gerek, insanlar giderek onun kel kafası ve resmi üniformasıyla bu işe hazır olarak dünyaya geldiğine inanmaya başladı. Dairede kimse ona saygı göstermiyordu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun, önlerinden geçen sanki bir sinekmiş gibi kafalarını ondan tarafa çevirmeye bile tenezzül etmiyorlardı. Şefler de ona oldukça soğuk ve zalimce davranıyordu. Şef yardımcıları, "Şunu temize çeker misiniz?" ya da "İşte size değişik bir konu, şununla bir ilgilenebilir misiniz?" demeye gerek görmeden ya da iş ilişkilerinin saygı kuralları çerçevesinde yürütüldüğü dairelerde olduğu gibi nezaketli davranmayıp, temize çekmesi gereken evrakları adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Akakiyeviç de bakışlarını evraktan bir an bile ayırmadan başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve dikkatle temize çekmeye başlardı. Genç memurlarsa memurlara özgü o keskin zekalarının ürünü olan sorun çözme becerilerinin en güzel örneklerini sergileyerek Akakiyeviç'le alay eder, kafalarından uydurdukları öykülerle gururunu zedeler, onu canından bezdirirlerdi. Mesela hemen yanı başında onunla ve 70 yaşındaki ev sahibesiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlardı. Akaki Akakiyeviç'in ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar, yırttıkları kağıtların parçalarını başından aşağı dökerek "Aa, kar yağıyor" diye dalga geçerlerdi. Akakiyeviç bu olaylar karşısında hiç tepki göstermez, sanki etrafında kimse yokmuş gibi çalışmaya devam ederdi. Dahası yaptığı işi de etkilemezdi olup bitenler. Onca şamatanın ve kendisine yöneltilen bu çirkin saldırıların ortasında mektupları temize çekerken tek bir hata bile yapmazdı. Sadece yapılan şakalar dayanılmaz hale geldiğinde, genç memurlar koluma yapışarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler dökülüverirdi: "Bırakın beni, canımı yakıyorsunuz." Sesindeki gariplik yadsınamazdı. Sanki acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları çınlıyordu. Dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur, diğerlerinin izinden giderek Akaki Akakiyeviç'le dalga geçme hakkını kendinde görürken, bu haykırışlar yüzünden birden bıçakla kesilmiş gibi içinin dağlandığını duyumsadı. O günden sonra da genç memurun olaylara bakış açısı tamamen değişti. Her şeyi farklı görmeye başladı. Bilinmez bir güç, o güne dek terbiyeli, saygın insanlar olarak kabul ettiği, bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarından uzaklaşmasına neden oldu. En neşeli olduğu anlarda bile zavallı Akaki Akakiyeviç'in seyrelmiş saçıyla ve insanın içine işleyen sözleriyle "Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?" dediği hali canlanıyordu gözlerinin önünde. Bu yürek burkan sözler, özündeki anlamdan uzaklaşmadan başka bir biçime dönüşerek çınlıyordu genç memurun zihninde. "Ben sizin kardeşinizim. Neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Hayatı boyunca bu sahne gözünün önüne geldikçe, genç adam elleriyle yüzünü kapatıp ağlardı. İnsan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiği, ince, kültürlü, terbiyeli kişilerde aman tanrım, hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar gaddarca bir yan olabildiği gerçeğini gördükçe derinden sarsılmıştı. Karımca Akaki Akakiyeviç kadar görevine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak zor olurdu. Şevkle çalışırdı desek, şevk kelimesi işine olan bağlılığını anlatmak için yetersiz kalırdı. Evet, Akaki Akakiyeviç işine tutkuyla, aşkla bağlıydı. Bu işte, yani mektupları temize çekme işinde sadece kendine ait, değişik ve hoş bir dünya bulurdu. İşini yaparken duyduğu haz yüzünden okunurdu. Bazı harfler gözdesiydi. Ne zaman bu harfleri yazacak olursa kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudaklarıyla kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harfin döküleceği kolaylıkla anlaşılırdı. Eğer sarf ettiği çabaya karşın terfi ettirilseydi, ki bu işe başta kendisi inanamazdı, encümen üyeliğine kadar yükselmesi işten bile değildi. Ancak şakacı çalışma arkadaşlarının da söylediği gibi, bu hizmetlerinin karşılığında Akaki Akakiyeviç'in eline
Sırtındaki kambur ve kıçındaki basurdan başka bir şey geçmemişti. Gerçeği gösterdiği çabaya rağmen kayıtsız kalındığını söylemek de haksızlık olurdu. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetinden dolayı kendisini ödüllendirmeye hevesli iyi niyetli bir müdür, Akaki Akakiyeviç'e alışageldiği sıradan temize çekme görevlerinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesini buyurmuş, başka bir devlet dairesine gönderilmek üzere zaten temize çekilmiş olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapması mı istemişti. Ki bu iş yalnızca ilk sayfadaki başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri birinci tekil kişiden üçüncü tekil kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu görev Akaki Akakiyeviç'e o kadar zor geldi ki hayatı bir anda zindana döndü. Sonunda alnından boncuk boncuk dökülen damlaları silerek "Yok yok, bana temize çekilecek bir şey verin daha iyi" dedi. O günden sonra Akaki Akakiyeviç'i sonsuza dek yazıları temize çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için yazıları temize çekmek dünyadaki en önemli şeydi. Örneğin giydiği kıyafetler üzerine hiç kafa yormazdı. Umrunda bile değildi bunlar. Üniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, kızılımsı bir renge bürünmüştü. Yakası kısa ve dardı. Akaki Akakiyeviç'in boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sırık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablalarda onar onar taşıdıkları alçı taşından yapılmış kedi yavrularının sağa sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimsede kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun karpuz kabuğu ya da saçma sapan artıklar asla eksik olmazdı. Hiçbir zaman diğer memurlar gibi cadde boyu yürürken etrafında olup bitenlere dikkatini vermemişti. Öyle ki onlar diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonunun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyeviç bu gibi olaylarla karşılaşsa bile aklına tam da o anda özenle, düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey gelmezdi. Sadece bir ihtimal aniden bir yerlerden bir at çıkar da kafasını Akaki Akakiyeviç'in omzuna yaslayıverir ve burun deliklerinden çıkan soluğu onun yanağına denk gelirse, o çok sevdiği satırlarının arasında değil de bir caddenin orta yerinde olduğunun farkına varabilirdi. Eve döner dönmez hemen sofraya oturur, aceleyle lahana çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça da sığır eti yerdi. Yediklerinin tadına hiç dikkat etmez, lokmalarının üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı rızık olarak neleri uygun görmüşse onlarla birlikte mideye indirirdi. Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden temize çekilecek bir yazı getirmediyse, üslubunun güzelliğinden ziyade adını yeni öğrendiği önemli bir kişiye hitaben yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize çekerdi. Petersburg'un kül rengi göğü hepten karardığında ve bütün memurlar gelirlerine, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını doyurduklarında, yani dairelerde tüm gün süren kalem gıcırtıları ve koşuşturmalar sona erdikten, kendilerine ve başkalarına ait yapılması gereken işler tamamlandıktan, hatta iş aşkıyla yanıp tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri görevler bile yerine getirildikten sonra artık dinlenme zamanı gelip çattığında, hala vakti ve enerjisi olanlar, işten arta kalan zamanlarını keyifli şeyler yaparak geçirmek için sabırsızlanırlardı. Eğlence düşkünleri uçarcasına tiyatronun yolunu tutarken, diğerleri de son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini caddelere atardı. Bazısı bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı genç bir kadına kur yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır, bazısı ise ki en çok rastlanan da buydu,
Üçüncü ya da dördüncü katta bulunan, iki küçük oda ve bir avlu ya da mutfaktan oluşan, modaya uyma hevesiyle birçok etkinliğe katılamama pahasına para biriktirilerek güç bela edinilen bir lambanın veya değişik bir biblonun sürsediği, yakın bir arkadaşın evinin yolunu tutardı. Bütün memurlar tanıdık evlere dağılıp heyecanla kağıt oynar, iki kapikli kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp uzun pipolarını tüttürürler, kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikoduları birbirlerine anlatırlardı ki, bu dedikodular Rus insanının hiçbir zaman ve hiçbir koşulda vazgeçemeyeceği şeylerdir. Konuşacak bir konu kalmadığında kendisine Falconet'in bakır atlı heykelindeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen kumandan hakkındaki sonu gelmeyen öyküler havada uçuşurdu. Herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırdı. Fakat Akaki Akakiyeviç bu eğlencelerden hiçbirine katılmazdı. Kimse onu hayatının herhangi bir döneminde, herhangi bir davette gördüğünü söyleyemezdi. Yazıların temize çekilmesi işi onu yeterince mutlu ettikten sonra yatağına uzanır ve sonraki gün Tanrı'nın ona bu görevi yeniden hediye edeceğini düşünerek yüzündeki tebessümle uykuya dalardı. Belki de sadece yazıcıların değil, düzeltmenlerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların, yani herhangi bir kademede görev yapan memurların ilerlemekte oldukları yaşam yolu üzerine serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı, yılda 400 ruble gelirle idare etmeye çalışan Akaki Akakiyeviç'in hayatı da ilerideki yaşlılık günlerine kadar aynen böyle sürüp gidecekti. Geliri aşağı yukarı bu kadar olan herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşmanı vardı Petersburg'da. Söz konusu düşman, her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü kuzey ayazından başka bir şey değildir. Sabah 9'da yani tam da işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte ayaz, herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burunlarına keskin fiskeler indirmeye başlar, zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırırlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerle bulunanların bile soğuktan alınları sızlar, gözlerinden yaşlar boşalır, zavallı sıradan memurlar çoğu zaman ayazda tamamen savunmasız kalırlardı. Yapabilecekleri tek şey daireye ulaşmak için geçmek zorunda oldukları 5 ya da 6 sokağı eskimiş ince paltolarının içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz, yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünceye ve tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet becerileri yeniden işer duruma gelinceye dek ısınmaya çalışmaktı. Akaki Akakiyeviç de daireye ulaşmak için tepmesi gereken yolu mümkün olduğu kadar hızla geçmeye çabalamasına rağmen, bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda bu soruna paltosunun neden olabileceği geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi. Sırtında ve omuzlarında 2 ya da 3 yerin kalbura döndüğünü fark etti. Kumaş o kadar incelmişti ki, diğer tarafı bile görmek mümkündü. Ayrıca astar da artık neredeyse tül kadar ince bir hale gelmişti. Yeri gelmişken Akaki Akakiyeviç'in paltosunun memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek gerekir. Hepsi de bu harap olmuş kumaş parçasının palto adını hak etmediği, ona ancak sabahlık denilebileceği konusunda fikir birliğine varmıştı. Doğrusu Akaki Akakiyeviç'in paltosunun da paltoya benzer bir tarafı kalmamıştı. Yakası diğer yerlere yapılacak yamalar için kaynak olarak kullanıldığından her geçen sene biraz daha ufalmıştı. Yapılan yamaların da usta bir terzinin elinden çıkmadığı belliydi. Palto resmen kaba ve çirkin bir çuval gibi görünüyordu. Sorunun kaynağını anlayan Akaki Akakiyeviç, paltosunu arka merdivenlerden çıkınca 4. katta oturan, gören tek gözüne ve yüzündeki çiçek bozuğu izlerine rağmen pantolon ve ceket tamiri konusunda oldukça başarılı bir terzi olan Petroviç'e götürmeye karar verdi. Tabii bu başarısı ayık olmasına ve zihnini kurcalayan herhangi bir şey olmamasına bağlıydı. Bu terzi hakkında daha fazla bilgi vermeye gerek yok.
Ancak madem öykülerde bulunan tüm karakterleri etraflıca tanıtmak bir gelenek olmuş, okumakta olduğunuz satırlara Petrovich'i de dahil etmekten, onun hakkında bir çift söz etmekten başka şansım yok. Önceleri kendisine sadece Grigori denilmekteydi ve bilmem hangi toprak ağasının yanında çalışan bir köleydi. Özgürlüğünü elde ettikten ve bayramlarda zil zurna sarhoş olana dek içki içmeye başladıktan sonra Petrovich diye anılmaya başladı. Önceleri sadece büyük bayramlarda içiyordu ama sonraları büyük küçük demeden takvim sayfalarında yanına haç işareti konulmuş her kutsal günde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle aile geleneğini bozmadığını, sağa sola sapmadan dedelerinin izinden gittiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Karısıyla ne zaman tartışacak olsa ona maddiyatçı kadın ya da Alman karısı diye söverdi. Madem Petrovich'in karısının da adını andık, onun hakkında da bir iki çift söz söylemek gerek. Aslında bu kadıncağızla ilgili pek fazla söylenecek bir şey yok. Akaki Akakiyevich, Petrovich'lerin evine giden merdivenlerden çıkarken, yalnız hakkını vermek lazım, Petersburg'da bulunan tüm diğer evlerin arka merdivenleri gibi bu merdivenlerde su ve çamur içindeydi ve her tarafına kesif bir amonyak kokusu sinmişti. Petrovich'in paltonun tamiri için ne kadar isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve kendi kendine 2 rubleden fazla etmez diye düşünüyordu. Petrovich'in karısı balık kızarttığı için evin kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Mutfakta o kadar çok duman vardı ki duvarlara yapışmış hamam böceklerini seçebilmek bile mümkün değildi. Akakiyevich ev sahibesine görünmeden mutfağın içinden geçip koridorun sonundaki odaya çoktan girmişti bile. Petrovich'i büyükçe boyasız bir ahşap masada, Türk paşaları gibi bağdaş kurarak otururken buldu. Ayakları her terzi gibi çıplaktı. Akaki Akakiyevich'in gözüne çarpan ilk şey, önceden de görüp bildiği ayak başparmağı oldu. Üzerindeki tırnak bükülmüş, son derece biçimsiz, kaplumbağa kabuğu gibi sert ve kalın görünüyordu. Boynunda bir çile ipek ve iplik asılıydı. Kucağında da eski püskü bir giysi duruyordu. Dakikalardır elindeki ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışıyordu. Ancak bunu bir türlü beceremediği için karanlığa ve hatta elindeki ipliğe kısık sesiyle küfredip duruyordu. "Yabani şey, sakın geçmeye mi? Tükettin beni be, seni deyus." Petrovich'in tam da sinirli olduğu bir anda oraya gittiği için Akaki Akakiyevich'in canı sıkıldı. Aslında siparişini Petrovich'in keyfinin yerinde olduğu bir anda ya da karısının deyişiyle tek gözlü şeytanın kafası kıyakken vermek isterdi. Eğer o keyifli anımı yakalayabilse, Petrovich kendisine teklif edilen parayı hemencecik kabul etmekle kalmaz, bir de yerlere kadar eğilerek selam verip teşekkür üstüne teşekkür ederdi. Gerçi sonra karısı sızlanarak gelir kocasının sarhoş olduğunu, bu yüzden çok ucuza anlaştığını söylerdi. Ancak 10 kapiklik bir ilaveyle bu sorunu da çözmek mümkün olurdu. Ama görünüşe bakılırsa o gün Petrovich gayet ayıktı. Bu yüzden de son derece aksi ve anlaşmaya uzak bir görünüşü vardı. Kim bilir paltoyu yamamak için ne kadar para isteyecekti. Akaki Akakiyevich tehlikenin farkına varır varmaz gerisin geri dönüp oradan gitmek istedi ama artık iş işten geçmişti. Petrovich gören tek gözüyle Akaki Akakiyevich'i baştan aşağı dikkatle süzdü ve zavallı memurumuz da istemeye konuşmak zorunda kaldı. "İyi günler Petrovich." "İyi günler dilerim efendim," dedi Petrovich. Ne tür bir ganimetle geldiğini anlamak için gözlerini Akaki Akakiyevich'in ellerine dikerek "Ben sana Petrovich," dedi. Şunu... Yalnız burada bilinmesi gereken konu şudur ki, Akaki Akakiyevich çoğu zaman kendini özürlerle, anlaşılmayan sözcüklerle ifade ederdi. Eğer zorlanacağı bir konuda konuşması gerekirse, kurduğu cümleleri yarım bırakmak onun belirgin özelliklerindendi. Bu yüzden çoğu kez söze "Bu gerçekten de bilirsiniz," diye başlayıp devamında hiçbir şeyi söylemez, işin kötüsü bunun farkına da varmayıp söylenmesi gereken her şeyi söylediğini zannederdi. Dedi Petrovich. Bu esnada gören tek gözünü Akaki Akakiyevich'in üzerindeki üniformasının yakasından başlayıp kollarına,
Oradan da sırt ve bel bölümüne düğme iliklerini doğru gezdirerek inceliyordu. Hepsi kendi elinden çıkmış olduğu için gördükleri son derece tanıdıktı. Bu tavır terzilere has bir alışkanlıktır aslında. Birisiyle karşılaştıklarında ilk yaptıkları şey budur. İşte bak Petroviç, palto, kumaşı görüyorsun. Diğer yerleri aslında sapasağlam. Biraz tozlanmış, o yüzden eski gibi görünüyor. Oysa yeni, sadece bir yerinde biraz sırtında, bir de omzunun tekinde küçük bir delik var. Diğer omzunda da bir tane var, küçük ama gördün mü? Hepsi bu, fazla işi yok. Petroviç paltoyu eline aldı. Önce onu masanın üzerine yaydı. Uzun uzun inceledi, başını salladı ve kapağında bir generalin resmi olan yuvarlak tütün kutusunu almak için pencere pervazına doğru uzandı. Resmin hangi generale ait olduğunu kestirmek mümkün değildi. Yüzünün bulunduğu yer parmak darbeleriyle delik deşik olduğundan kare şeklinde bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Bir tutam tütün çektikten sonra Petroviç iki eliyle paltoyu iyice gerdi, havaya kaldırdı ve ışığa doğru tutarak baktı, yine başını salladı. Sonra astarı dışa gelecek şekilde paltoyu ters yüz etti ve yine başını salladı. Tekrar üzerine kağıt yapıştırılan general resminin olduğu kapağı kaldırdı, burnunu tabakaya yaklaştırarak bir iki nefes daha çekti, kapağı kapattı, kutuyu elinden bıraktı. "Hayır, bu paltoyu tamir etmek imkansız, resmen paçavra bu," dedi. Bu sözler karşısında Akaki Akakiyeviç'in yüreği duracak gibi oldu. "Neden mümkün değil Petroviç?" diye sordu bir çocuk gibi sızınarak. "Sadece omuzları biraz yıpranmış, nedir ki? Sende küçük kumaş parçaları vardır yama için." "Canım bak, parça bulunur bulunmasına da kumaşa iğneyi dokundurduğun anda bol bol dökülür gider, resmen erimiş bitmiş. Varsın parçalansın, hemen yamarsın sen de." "Yama falan yapılmaz buna, yamayı tutacak bir şey kalmamış, çok yıpranmış. Kumaşlık hali kalmamış, yamasan bile en ufak esintide dağılır gider. O zaman bir şekilde sağlamlaştırsan yaparsın sen eminim. Yeter ki iste. Bu..." "Hayır," dedi Petroviç net bir tavırla. "Yapılacak hiçbir şey yok. Paltoluk bir tarafı kalmamış bunun. Hatta bana kalırsa bunu şerit şerit kesip kendinize dolak gibi bir şey yapın daha iyi olur. Soğuklar bastırınca ayağınızı sıcak tutar hiç olmazsa. Çoraplar hiç işe yaramıyor. Zaten çorap dediğiniz nedir ki? Açgözlü Alman milleti 3 kuruş daha kazanmak için icat etti şu çorap denilen şeyi." Petroviç fırsat buldukça Almanlar hakkında atıp tutmaya bayılırdı. "Palto meselesine gelince yeni bir tane diktirmeniz gerekecek." Yeni kelimesini duyar duymaz Akaki Akakiyeviç'in gözleri karardı. Odadaki tüm eşyalar, her şey etrafında dönmeye başladı. Artık Petroviç'in tütün kutusunun kapağının üzerinde bulunan general resminin yüzünü kaplayan kağıt parçasından başka bir şey seçemiyordu gözü. "Nasıl yani yeni?" diye sordu, hala yaşadıklarının bir kabustan ibaret olduğunu sanarak. "Bunun için yeterli param yok ki benim." "Evet, yeni bir palto," diye yanıtladı Petroviç, insanı dehşete düşüren bir soğukkanlılıkla. Peki yeni bir palto diktirecek olsak yani kaça patlayacağını mı soruyorsun?" "Evet, en az 150 rubleyi gözden çıkarmak lazım," dedi Petroviç ve anlamlı bir şekilde dudaklarını büzdü. Sözleriyle karşısında bulunan kişiyi afallatmaya, sonra da göz ucuyla yüzünün aldığı şekli izlemeye bayılırdı. "Bir palto için 150 ruble mi?" diye bir çığlık attı zavallı Akaki Akakiyeviç. Belki de hayatı boyunca attığı ilk çığlıktı bu. Zira kendisi hep ses tonunun yumuşaklığıyla tanınan bir adamdı. "Evet," dedi Petroviç. "Tabii ücret istediğiniz paltonun özelliklerine göre de değişecektir. Eğer yakasında kürk olsun derseniz, bir de ipek astarlı bir kapüşon ekleyecek olursam, o zaman fiyatı 200 rubleye kadar yükselir." Akaki Akakiyeviç, Petroviç'in ne sözlerini duyuyor ne de ikna çabalarını önemsiyordu. Ağlamakta bir şekilde, "Petroviç lütfen en azından bir elden geçirsen, hiç değilse bir süre daha idare etsin beni," dedi.
Mümkün değil. Bu paltonun işi bitmiş. Verilen emek de harcanan para da boşa gider diye yanıtladı Petroviç. Bu sözleri duyan Akaki Akakiyeviç dağılmış bir halde oradan ayrıldı. Petroviç ise Akaki Akakiyeviç'in gidişiyle birlikte yeniden işe koyulmadan önce uzunca bir süre daha dudaklarını anlamlı bir şekilde büzerek öylece durdu. Hem bir müşteri karşısında kendini küçük düşürmediği hem de terzilik sanatının şerefini alçaltmadığı için kendisiyle gurur duyuyordu. Akaki Akakiyeviç sokağa çıktıktan sonra bile görmekte olduğu bir kabustan henüz uyanamamış gibiydi. "Şu işe bak," diye söyleniyordu kendi kendine. "Böyle olacağı aklıma bile gelmezdi. Şu işe bak." Bir anlık sessizlikten sonra devam etti söylenmeye. "Şu işe bak. Ne ummuştum ne buldum. Hey Tanrım." Uzun süren bir sessizliğin ardından "İşe bak. Hiç tahmin etmezdim bu kadar tutacağını. Bunlar kimin aklına gelirdi ki? Ne fena bir durum." Bunları söylerken eve doğru yürüyeceğine, ne yaptığını bilmez bir halde tam da aksi istikamete doğru yöneldi. Yolda bir baca temizleyicisi ona çarparak bütün omzunu kurum içinde bıraktı. İnşaat halindeki bir binanın altından geçerken de şapkasına kireç parçaları döküldü. Akaki Akakiyeviç bunların hiçbirinin farkına dahi varmadı. Az sonra tabakasından nasır tutmuş avucuna bir nefeslik tütün almak için elindeki sopayı bir kenara koyan bekçiye çarptığında, bekçi "Kör müsün be adam, koskoca sokakta başka yer mi kalmadı?" diye çıkışınca kendine gelir gibi oldu. Toparlandı, etrafına bakındı ve eve doğru yöneldi. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi. İçinde bulunduğu durumu gerçekçi bir gözle değerlendirdi ve kendi kendine akıllı, içten bir dostuyla dertleşir gibi konuşmaya başladı. "Hayır, hayır, Petroviç'le bugün konuşmak hataydı," dedi. "O halde karısı muhtemelen hırpalamıştı onu. İyisi mi pazar sabahı gideyim ben. Cumartesi gecesi kesin kafayı bir güzel çeker. Ertesi sabahta hala ayılmamış olur. Kendine gelmek için bir tek daha atması gerekir. Ama karısı da ona kopit koklatmaz. İşte o sırada ben eline 10 kapik sıkıştırdım mıydı hemen yumuşayıverir ve belki de paltoyu..." Aldığı bu kararla cesareti yerine gelen Akaki Akakiyeviç kendisiyle gurur duyarak pazar gününü beklemeye başladı. Sabah terzinin karısı evden çıkar çıkmaz o da doğruca Petroviç'e doğru yola koyuldu. Tam tahmin ettiği gibi cumartesi gecesi sabaha kadar içki içen terzi hala ayılamamıştı. Sağlam kalan tek gözü kayıyor, kafasını bir türlü dik tutmayı başaramıyordu. Yine de Akaki Akakiyeviç'in hangi konu için oraya geldiğini anladığı an içindeki şeytan uyanıverdi. "Mümkün değil," diye çıkıştı. "Yeni bir palto diktirmelisiniz." Akaki Akakiyeviç hemen eline 10 kapik tutuşturdu. Petroviç ise "Teşekkürler bayım, bir kadeh de sizin sağlığınıza içeceğim. Yeni palto konusunda sakın ola endişelenmeyin. Eskisinden artık hayır gelmez. Sizin için adınıza yaraşır bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz," diye yanıtladı onu. Akaki Akakiyeviç yeni bir palto dikmek yerine eskisini onarması için bir iki laf daha edecek olduysa da Petroviç onu dinlemeyerek "Yeni bir palto, size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim, bana güvenebilirsiniz, elimden geleni yapacağım, hatta son moda bir şey bile çıkarabiliriz. Yakası gümüş renginde gizli kopçalarla tutturulan bir palto mesela," dedi. Yeni paltodan kaçış olmadığını anlayınca Akaki Akakiyeviç'in fena halde canı sıkıldı. Nasıl karşılayacaktı ki bunu? Hangi parayla yaptıracaktı? Yakında alacağı bayram ikramiyesinin bir kısmı karşılardı karşılamasına fakat bu paranın gideceği yer çoktan belirlenmişti bile. Birkaç tane yeni pantolon alması gerekiyordu. Çizmelerinin yüzünü yenileyen kundura tamircisine uzun zamandır geciktirdiği borcunu ödemesi lazımdı ve 3 gömleğinin yanı sıra burada adına açıkça anmamızın yakışık almayacağı 2 parçada iç çamaşırı siparişi verecekti. Kısacası ikramiyenin tamamı harcanıp gidecekti. Eğer amiri bonkör davranıp kendisine bayram ikramiyesi olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble uygun görse bile bu harcamaların ardından elinde çok az para kalacak ve bu miktarda yeni bir palto için gerekli olan servetin yanında devede kulak gibi olacaktı.
Gerçi Petrovich'in yapacağı iş için fahiş fiyat istemek gibi garip bir zevki olduğunu elbette biliyordu Akaki Akakiyevich. Hatta böyle durumlarda karısının bile kendini tutamayıp "Aklın başında mı senin be adam? Başka zaman olsa bu işi bedavaya yapardım. Şimdi ise dünyanın parasını istiyoruz. Bir sor bakalım kendin o kadar eder misin acaba?" diye kıyameti kopardığından da haberdardı. Diğer taraftan Petrovich'in paltoyu 80 rubleye dikmeye razı olacağını da biliyordu. Ama o 80 rubleyi nereden bulacaktı? İşte bunu bilmiyordu. Bu miktarın yarısını bulabilirdi. Evet, yarısı, hatta biraz fazlası bile bulunabilirdi. Ama ya diğer yarısı? Yalnız her şeyden önce şu ilk 40 rublenin nasıl temin edileceğini okuyucularımıza anlatmamız gerekir. Akaki Akakiyevich'in harcadığı her rubleye karşılık üzerinde para atmak için bir deliği bulunan kilitli küçük bir kutuya yarım kapik atarak para biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. 6 ayda bir kutuda biriken bakır paraları, bozuklukları toplar, hepsini küçük gümüşlere çevirirdi. Bu işe başlayalı epey zaman olmuştu. Birkaç yıl içinde yaklaşık olarak 40 ruble biriktirmeyi başarmıştı. Yani paltonun parasının ilk yarısı elindeydi. Ama diğer yarıyı nereden bulacaktı? Bir 40 ruble daha nereden bulunabilirdi ki? Akaki Akakiyevich derin derin düşündü ve sonunda günlük harcamalarını kısmak zorunda olduğuna karar verdi. En azından bir sene boyunca bunu yapması şarttı. Akşamları çay içmeyi bırakacak, mum da yakmayacaktı. Eğer çalışması gerekiyorsa ev sahibesinin odasına gidecek ve işini onun mumunun ışığında görecekti. Dışarı çıktığında ağırlığını ayaklarına vermeden neredeyse parmaklarının ucuna basarak yürüyecek ve elinden geldiği kadar adımlarını düzgün kaldırım taşlarına denk getirmeye çalışacaktı. Böylece ayakkabılarının tabanları hemen aşınmayacaktı. Çamaşırlarını yıkamaya daha seyrek gönderecek, böylece onların da hemen yıpranmasını engellemiş olacaktı. Eve döner dönmez eskimesinler diye derhal giysilerini çıkaracak, sadece çaresizce geçip giden zamanın bile acıdığı eski pamuklu gecelik entarisiyle oturacaktı. Doğrusu ya, başlarda bu sıkıntılara alışmak Akaki Akakiyevich'e oldukça zor geldi. Ama bir süre sonra teker teker hepsine alıştı ve işler yola girdi. Hatta akşamları aç acına uyumak bile onu rahatsız etmemeye başladı. Evet, belki karnı doymuyordu ama tüm düşüncelerinde yer eden, gelecekte sahip olacağı paltoyla ilgili hayaller ruhunu yeterince besliyordu. Sanki yaşamında eksik olan bir şeyin yarattığı boşluk doldurulmuştu. Sanki evlenmişti, yanında yaşamakta olduğu anı paylaşan biri vardı. Artık yalnız başına değildi. Sanki hoş bir hayat arkadaşı önünde uzanan yaşam yolunu kendisiyle birlikte ve el ele yürümeye razı olmuştu. Takdir edersiniz ki bu hoş hayat arkadaşı, kalın vatkaları ve dayanıklı bir astar olan paltosundan başkası değildi. Akaki Akakiyevich, önünde net bir hedef olan her insan gibi daha canlı ve hatta daha hırslı biri olup çıkmıştı. Karakteri de gün geçtikçe daha da sağlamlaşmış, yaşadığı değişim hareketlerinden ve yüzünden anlaşılmaya başlamıştı. Artık şüpheci, kararsız bir adam değildi o. Zaman zaman gözlerindeki ışık parlıyordu. Hatta zihninde daha önce düşünmeye cesaret edemediği fikirler bile yıldırım gibi çakıyordu. Orada paltonun yakasına sansar kürkünün konması ne sorun yaratır ki? Aklı sürekli yeni palto düşüncesinde olduğu için dikkatini bir türlü kalem memurluğu görevi üzerinde yoğunlaştıramıyordu. Bir keresinde önüne konan bir belgeyi temize çekerken hata yapacağı esnada durumun farkına varınca "Ah!" diye bir çığlık kopardı ve hemen istavroz çıkardı. Ayda en az bir kez yeni paltosu hakkında konuşmak için Petrovich'lere uğruyordu. Kumaşını nereden alsaydı acaba? Hangi renk kumaş seçmeliydi? Bunlar için kaç para gerekirdi? Petrovich'in yanından ayrılıp eve döndüğünde biraz gerilmiş olsa bile eninde sonunda paltosunun dikilmesi için gereken zamanın geçeceği, gerekli malzemelerin bulunup satın alınacağı ve paltosunun er geç dikileceğini düşünmek onu ferahlatıyordu. İşler tahmin ettiğinden bile hızlı ilerledi. Beklenenin aksine amiri Akaki Akakiyevich'in ikramiyesini 40 ya da 45 ruble değil, tam tamına 60 ruble olarak kesinleştirmişti.
Buna Akaki Akakiyevich'in yeni bir paltoya ihtiyacı olduğunu anladığı için mi karar vermişti, yoksa her şey tamamen bir rastlantıdan mı ibaretti bilemiyoruz. Ancak sebebi her neyse, sonuç itibarıyla Akaki Akakiyevich'in elinde fazladan bir 20 ruble kalmıştı. Bu beklenmedik para işleri hızlandırdı. 2-3 ay daha kısmen yokluk çekmiş olsa da Akaki Akakiyevich gerekli olan 80 rubleyi bir araya getirmeyi başarmıştı. O güne dek hep sakin sakin atan kalbi artık yerinden çıkacakmış gibi hızla çarpmaya başlamıştı. Hemen Petrovich'le birlikte çarşıya çıkıp çok güzel paltoluk bir kumaş satın aldılar. Açıkçası 6 aydır bu konuyla yatıp kalktıkları ve sık sık çarşı pazar dolaşıp kumaş fiyatları, kaliteleri hakkında bilgi topladıklarından bu iş onlar için oldukça kolay oldu. Petrovich aldıkları kumaşın satın alabilecekleri kumaşlar arasında en iyisi olduğunu söyledi. Astar içinde kaliteli ve sağlam bir pamuklu bez seçtiler. Petrovich'in söylediğine göre bu ipek astar kadar sağlamdı ve görüntü itibarıyla da ondan pek bir eksiği yoktu hani. Sansar kürkü almadılar çünkü haddinden fazla pahalıydı. Onun yerine kedi kürkü almaya karar verdiler. Dükkandaki en iyi kedi kürküydü bu. Üstelik uzaktan bakılınca sansar kürkünden ayırt edilmesi de pek mümkün değildi. Çok fazla ayrıntı olduğu için paltoyu tamamlamak Petrovich'in tam tamına 2 haftasını aldı. Yoksa daha erken bitirmiş olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble aldı. Daha da aşağısı kurtarmazdı. İpek iplikle çift sıra dikiş dikmişti ve her dikişi dişleriyle sıkarak iyice sağlamlaştırmıştı. Ve artık sonunda bir gün Petrovich paltoyu bitirip teslim etti. Tam olarak tarih vermek çok güç belki ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki o gün Akaki Akakiyevich'in yaşamının en görkemli günüydü. Paltoyu sabahleyin tam Akaki Akakiyevich daireye gitmek için evden çıkmak üzereyken teslim etmişti. Daha uygun bir zamanda da gelemezdi hani. Dondurucu soğuklar kendini hissettirmeye başlamış ve havanın daha da soğuyacağı iyice belli olmuştu. Petrovich paltoyu işinde usta her terzinin yaptığı gibi bizzat kendisi getirmişti. Yüzünde Akaki Akakiyevich'in daha önce hiç rastlamadığı bir gurur ifadesi vardı. Hiç de azımsanmayacak bir iş başarmış olduğunun ve elinde tuttuğu şaheser sayesinde astar dikmekten, tamirat yapmaktan öteye gidemeyen terzilerle usta terzileri birbirinden ayıran uçurumu tüm detaylarıyla ortaya koyduğunun kesin surette farkında olduğu yüzünden açıkça anlaşılıyordu. Çamaşırcıdan yeni gelen büyük bir tüle sarıp sarmaladığı paltoyu yavaşça çıkardı. Sonra tülü katlayıp ileride yeniden kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarınca bir kez daha büyük bir gururla şaheserini inceledi. Daha sonra 2 eliyle tutarak ustaca bir hareketle Akaki Akakiyevich'in omuzlarını bırakıverip birkaç kez aşağı doğru çekiştirdi. Eliyle arkasını da düzelterek iyice üzerine oturttu. Bir süre Akaki Akakiyevich'in omuzlarında düğmeleri iliklenmeden duran eserine baktı. Akaki Akakiyevich'in yaşının da verdiği tecrübeyle paltoyu tam olarak giyip manşet boyunu da görmek istedi. Petrovich hemen ona yardım etti. İyice incelediler, kolları da tam oturmuştu. Kısacası palto üzerine cuk diye oturmuş, tam Akaki Akakiyevich'in ölçülerine göre yapılmıştı. Tam da içinde bulundukları anın uygunluğunu kafasında belirleyen Petrovich, küçük bir sokakta yaşadığı, henüz terzi tabelası bile olmadığı ve Akaki Akakiyevich'i tanıyalı çok uzun zaman olduğu için paltoyu bu kadar ucuza diktiğini ve eğer aynı paltoyu Nevski bulvarındaki bir terziye diktirmiş olsaydı, sırf terzilik için kendisinden 75 ruble alacaklarını söylemekten de kendini alıkoyamadı. Akaki Akakiyevich, bu konuda Petrovich'le tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Çünkü onun telaffuz etmekten hoşlandığı korkunç rakamlardan ödü kopardı. Borcunu ödedi, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla daireye gitmek için oradan ayrıldı. Peşinden Petrovich'le dışarı çıkıp sokakta durdu ve arkadan uzun uzun eserini seyretti. Sonra yan sokağa dalıp kestirmeden Akaki Akakiyevich'in önüne çıkarak bu kez paltosuna bir de ön cephesinden baktı. Bu sırada Akaki Akakiyevich bayramlıklarına kavuşmuş bir çocuk gibi mutluluktan havalara uçarak yürüyordu. Attığı her adımda omuzlarında yeni paltosunun olduğunu düşünüyor, içi içine sığmıyordu.
Hatta yüreğinde dalga dalga kabaran mutluluk sayesinde birkaç kez tebessüm bile etti. Halinden memnun olmaması için hiçbir sebep yoktu. Paltosu hem kendisini sıcak tutuyor hem de görünüşü itibarıyla çok güzel duruyordu. Ne kadar yürüdüğünün farkına bile varmadan kendini dairede buldu. Vestiyerde paltosunu çıkardı, her tarafını yeniden detaylıca inceledi. Sonra da onu vestiyer görevlisinin güvenli ellerine emanet etti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama dairede çalışanların hepsi Akaki Akakiyeviç'in yeni bir paltosu olduğunu, eski paltosunun artık tedavülden kalktığını hemen öğrenmişti. Yanıma gelen herkes yeni paltonun kutlanılması gerektiğini söylüyordu. En azından hepsine bir akşam evine çaya davet etmeliydi. Akaki Akakiyeviç'in şaşkınlıktan dili tutuldu, ne söyleyeceğini, bu durumdan nasıl kurtulacağını bilemedi. Hemen sonra hepten kızararak çevresindekileri bunun yeni bir palto olmadığına, yani o kadar da yeni sayılamayacağına ikna etmeye çalıştı. Sonunda memurlardan biri, daha doğrusu şeflerden birinin yardımcısı, muhtemelen içinde zerre kadar kibir barındırmadığını, kendisinden aşağı pozisyonlarda çalışanlarla bile birlikte vakit geçirebileceğini herkese gösterebilmek adına "Tamam, tamam" dedi. Akaki Akakiyeviç'im yerine ben veriyorum daveti. Bu akşam hepinizi evime çay içmeye davet ediyorum. Hem tesadüf ya işte bugün de benim doğum günüm. Tüm memurlar şef yardımcısının yeni yaşını kutlayıp yapmış olduğu teklifi seve seve kabul ettiklerini söylediler. Akaki Akakiyeviç tam bahaneler uydurup gelemeyeceğini söylediği anda memurlar hep bir ağızdan bunun büyük bir saygısızlık olacağını, teklifi asla geri çeviremeyeceğini söyleyerek ısrar edince o da çaresizce daveti kabul etti. Hatta daha sonra bu davet sayesinde akşamda yeni paltosunu giyme fırsatı bulacağını anlayınca daveti kabul ettiğini sevinmişti bile. O gün Akaki Akakiyeviç'in en heyecanlı günüydü. Evine mutlu bir şekilde döndü, paltosunu çıkardı, özenli bir şekilde duvara astı. Hayranlıkla bir kez daha hem kumaşına hem de astarıma dikkatlice göz gezdirdi. Sonra da aralarında karşılaştırma yapmak için önceden palto niyetine kullandığı paçavra haline gelen sabahlığı, eski paltosunu kastediyor, çıkardı. İkisine şöyle bir baktıktan sonra kahkahayı patlattı. "Tanrım, şunların arasındaki farka bak, dağlar kadar." Hatta epey zaman geçip de yemek yemek için sofraya oturduğunda bile sabahlığının durumu aklına geldikçe kahkaha atmayı sürdürdü. Keyifle yemeğini yedi ve yemekten sonra tek satır cümle bile temize çekmedi. Onun yerine yatağına uzanıp kısa bir süreliğine dinlenmeyi yeğledi. Hava iyice kararınca kalktı, hemencecik giyindi, paltosunu omzuna aldı ve dışarı çıktı. Petersburg'da bulunan her şey, bütün caddeler, bütün bayiler kafamızda karmakarışık olmuş ve bu bilgilere dayanarak herhangi bir yeri tarif etmekte içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Fakat en azından şunu söyleyebiliriz. Şef yardımcısı şehrin en iyi semtlerinden birinde, yani Akaki Akakiyeviç'in evine pek de yakın olmayan bir yerde oturmaktaydı. Başta pek de iyi aydınlatılmayan, ıssız sokaklardan yürümesi gerekiyordu Akaki Akakiyeviç'in, ama sonrasında daveti veren şef yardımcısının evine yaklaştıkça geçtiği sokaklar daha aydınlık, daha kalabalık ve daha canlı olmaya başladı. Artık adım başı bir insana denk geliyor, hatta bunların arasında güzel giyimli kadınlar ve yakası kunduz derisinden paltolar giymiş adamlar da dikkat çekiyordu. Arabacıların utanıp sıkılarak kullandığı tahta korkulukları incecik çivilerle çakılmış özensiz kızaklara daha az rastlanıyor, onların yerini bordo renkte kadife şapkaları olan, iyi giyimli arabacıların sürdüğü, üzerine ayı postu serilmiş, her yeri cilalanmış kızaklar alıyordu. Sürücüsünün oturduğu yer bile dayanıp döşenmiş arabalar, tekerleri karda gıcırdayarak uçarcasına geçiyordu sokaklardan. Akaki Akakiyeviç bütün bu olanlara hayatı boyunca hiç görmediği şeylermiş gibi bakıyordu. Kim bilir en son ne zaman geceleyin sokağa çıkmıştı. Akaki Akakiyeviç nihayet şef yardımcısının oturduğu güzel apartmana ulaştı. Merdiven fenerlerle aydınlatılmıştı. Daire binanın 2. katındaydı. Koridora girince duvarın dibinde yan yana dizilmiş bir şekilde duran birkaç adet çizmeyi gördü. Onların arasında odanın orta yerinde bir semaver, etrafa buhar mı dağıtarak fokurdamaktaydı.
Duvardaki askıda paltolar ve kabanlar asılıydı. Aralarında yakası kunduz kürkünden olanlar da vardı, kadifeden olanlar da. İçerideki odadan gürültü ve konuşma sesleri geliyordu. Aniden kapı açılıp evin hizmetkarı elindeki tepsiyle dışarı çıkınca gürültü biraz daha arttı. Tepsinin üzerinde bulunan boş bardaklardan, sürahiden ve bisküvi sepetinden memurların uzun zaman önce toplandıkları ve ilk çaylarını çoktan içmiş oldukları belli oluyordu. Akaki Akakiyeviç paltosunu kendi elleriyle asıp odaya girdiğinde hiç de alışık olmadığı bir görüntüyle karşılaştı. Etrafı aydınlatan mumların, kalabalık memur topluluğunun ve ağızlarında tüttürdükleri pipoların, oyun masalarının görüntüsü ve her taraftan ayrı yükselen sohbetlerin, yerlerinden oynatılan sandalyelerin çıkardığı gıcırtıların sebep olduğu gürültü, başının dönmesi için yetti de arttı bile. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemeden odanın ortasında kala kaldı. Bu esnada oradakiler, çoktan Akaki Akakiyeviç'in geldiğini anlamış, kuvvetli bir yaygara koparmış ve topluca bir kez daha yeni paltoyu incelemek bahanesiyle koridora doğru koşuşturmaya başlamışlardı. Akaki Akakiyeviç bu durumdan biraz utanıp sıkıldıysa da, saf bir adam olduğundan, paltosunun gördüğü ilgi ve övgü karşısında gurur duymaktan kendini alamadı. Zaten çok kısa bir zaman sonra tüm davetliler Akaki Akakiyeviç'i de paltosunu da bir kenara bırakıp ilgilerini her zaman olduğu gibi iskambil oyunları için hazırlanan masalara yönelttiler. Bütün bu gürültü, kalabalık sohbetler Akaki Akakiyeviç için alışılmadık garip şeylerdi. Ne yapacağını, ellerini, kollarını, bacaklarını nereye koyacağını, vücudunu nasıl hareket ettireceğini bilemiyordu. Nihayet iskambil oynayanların yanına gitmeye karar verdi. Önce biraz oyunu izledi, sonra bakışlarını teker teker oyuncuların yüzlerine çevirdi. Birkaç dakika sonra da sıkılarak esnemeye başladı. Uyku saati çoktan gelip geçmişti bile. Ev sahibiyle vedalaşarak oradan ayrılmak istedi fakat yeni paltosunun şerefine bir kadeh şampanya içmeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra sebze salatası, dana eti, meze, börek ve şampanyadan oluşan yemek servisi yapıldı. Kendisine zorla içirilen 2 kadeh şampanya Akaki Akakiyeviç'in çevresinde olup bitenleri daha keyifli bir şekilde izlemesine imkan sağladıysa da, saatin 12'yi vurduğunu ve onun çoktan eve dönmüş olması gerektiğini unutturamadı. Belki gitmekten vazgeçirmeye çalışır diye ev sahibine kendisine göstermeden sessizce odadan çıktı. Koridorda paltosunu aradı ve onu ne yazık ki yerde sürünür vaziyette buldu. Elini alıp sirkeledi, üzerine yapışmış tozları, tüyleri tek tek temizledi, omzunu aldı ve merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Dışarısı hala ışıl ışıldı. Akaki Akakiyeviç keyifli bir şekilde yürüyordu sokakta. Kendisini sebepsizce yanı başından hızlıca geçen giden ve vücudunun her yeri ayrı ayrı oynayan bir kadının arkasından koşuştururken bulmuştu. Fakat hemen sonra toparlandı ve etkisi altına girdiği bu heyecana nasıl kapıldığına şaşırarak yeniden eskisi gibi sakin sakin yürümeye devam etti. Çok geçmeden gün içinde bile çok hareket etmeyen, geceleri ise daha da ıssızlaşan bomboş sokaklar geldi önüne. Gecenin bu saatinde etraf her zamankinden daha cansız ve ıssız görünüyordu. Yağları bitmek üzere olan sokak fenerleri kendilerini bile zar zor aydınlatıyordu. Sonra tahta çitlerin çevrelediği ahşap evleri gördü. Etrafta kimsecikler yoktu. Yalnızca sokakları kaplayan karın ışıltısı ve kepenkleri kapatılmış alçak çatılı kulübelerin karartıları seçilebiliyordu. Akaki Akakiyeviç sokağın dipsiz bir meydanla kesiştiği yere yaklaştı. Meydan diğer ucunda zar zor görülebilen evleriyle insanın tüylerini ürperten bir çöle benziyordu. Çok uzakta, Tanrı bilir belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinden yansıyan ışık belli belirsiz titreşiyordu. Akaki Akakiyeviç'in huzuru kaçtı. Kötü bir şey olacağını hissetmiş gibi korka korka yürümeye başladı meydanda. Önce dönüp arkasına baktı, sonra da sağına soluna dönüp çevresine bakınca uçsuz bucaksız bir yerde gibi hissetti kendini. Yok yok, etrafa bakmasam daha iyi olacak diye düşünerek gözlerini kapattı ve yeniden yürümeye başladı. Meydanın sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için gözlerini açtığında, karşısında, hatta neredeyse burnunun dibinde bıyıklı bir takım adamların dikildiğini fark etti. Neye benzediklerini kavrayamadı bile.
Gözleri karardı. Kalbi sanki yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. İçlerinden biri Akaki Akakiyeviç'in yakasına yapışarak "Hey, bu palto benim!" diye çıkıştı. Akaki Akakiyeviç tam imdat yardım edin diye bağıracaktı ki diğer adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayayarak sıkıysa bağır da görelim diye bir tehdit savurdu. Akaki Akakiyeviç sadece paltosunu üzerinden çekip çıkardıklarını ve tekmelerle ona giriştiklerini hissedebildi. Yüzüstü karların içine yuvarlandı. Görüp işittiği başka bir şey de olmadı. Birkaç dakika sonra ancak kendine gelebildi, ayağa kalktı ama adamların yerlerinde yerler esiyordu. Akaki Akakiyeviç tir tir titrerken paltosunun tam o anda üzerinde olmadığını anladı ve canhıraş bir feryat kopardı. Fakat sesi meydanın diğer ucuna kadar ulaşamamıştı. Çaresizlik içinde ama feryadından asla vazgeçmeyerek meydanın diğer tarafındaki bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Bekçi kulübenin yanında elindeki sopasına yaslanmış bir şekilde duruyordu. Uzaktan kendisine doğru feryatla koşan bu Tanrı'nın cezası adamın kim olduğunu öğrenmek için meraklı gözlerle onu süzüyordu. Bekçinin yanına varır varmaz soluğuna güç bela alan Akaki Akakiyeviç, "Gözünün önünde adam soyuyorlar, sense burada pinekleyip duruyorsun." diye çıkıştı. Bekçi ise Akaki Akakiyeviç'in meydanın orta yerinde iki adam tarafından durdurulduğunu fark ettiğini ama adamların onun tanıdığı olduğunu düşündüğünü, kendisine bağırıp çağırmak yerine ertesi gün karakola gidip polis müfettişine olanları anlatması gerektiğini ve müfettişin muhakkak onun paltosunu çalanları bulacağını söyledi. Akaki Akakiyeviç çaresiz bir halde evine döndü. Şakaklarıyla kafasının arka kısmında kalan bir tutam saç da darmadağın olmuştu. Sağ solu göğsü, pantolonunun her tarafı kara bulanmıştı. Yaşlı ev sahibesi birinin kapıyı kıracakmış gibi vurduğunu duyunca yatağından fırladı, aceleden yalnızca tek ayağına geçirebildiği terliğiyle kapıya doğru koştu. Geceliğinin açılan yakasını elleriyle kapamaya çalışarak kapıyı araladığında karşısında Akaki Akakiyeviç'i bitkin bir halde buldu. Şaşkınlıktan bir adım geri attı. Akaki Akakiyeviç yaşadığı olayı teker teker anlatmaya başladı. Kadıncağız üzüntüyle dövünerek hiç zaman kaybetmeden bölgenin emniyet müdürlüğüne gitmesi gerektiğini, eğer mahalle karakoluna giderse oradakilerin kendisini kandıracağını, vaatlerde bulunup hiçbirini yerine getirmeyeceklerini, onu boş yere oyalayacaklarını söyledi. Yapacağı en doğru şeyin bölge emniyet müdürüne gitmesi olduğunu yineledi. Aslında bölge müdürünü de tanıdığını, bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan Anna'nın artık emniyet müdürünün yanında dadı olarak çalıştığını, ayrıca kendisinin de müdürü sık sık evlerinin önünden geçerken gördüğünü, adamın her pazar kiliseye gidip duasını eden, herkesle samimi olmaya özen gösteren biri olduğunu, bu sebeplerden ötürü müdürün iyi niyetli bir adam olduğuna inandığını söyledi. Akaki Akakiyeviç ev sahibesinin öğütlerini dinledikten sonra üzgün bir şekilde odasının yolunu tuttu. O gecenin nasıl sabaha bağlandığını, kendini bir başkasının yerine koymayı başarabilen herkes az çok tahmin eder zaten. Sabah erkenden emniyet müdürünün evine doğru yola koyuldu. Müdürün henüz uyanmadığını söylediler. Saat 10'da tekrar gitti. Müdür hala uyanmamıştı. Saat 11'de yeniden gitti. Müdürün evde olmadığını söylediler. Öğlen yine gitti ama bu kez de bekleme odasındaki görevliler onu içeri almak istemediler. Müdürle hangi konuda görüşeceğini, buraya neden geldiğini, olayın tüm ayrıntılarını anlatması için sıkıştırdılar. Durum böyle olunca Akaki Akakiyeviç, hayatında ilk kez kişiliğini ortaya koymaya çalışarak, kendinden emin, ödün vermeden ciddi bir ses tonuyla müdürü bizzat görmesi gerektiğini, kimsenin bunu engelleyecek cüreti olamayacağını, devletin bir meselesini görüşmek için bir devlet dairesinden gönderildiğini, onlar hakkında tek bir şikayette bulunursa hepsinin gününü göreceğini söyledi. Bunun üzerine görevliler tek kelime bile etmeye cesaret edemedi ve içlerinden biri müdüre haber vermeyi itti. Müdür, paltonun çalınmasıyla ilgili hikayeyi son derece garip karşıladı. Konunun aslıyla ilgilenmek yerine Akaki Akakiyeviç'e anlamsız sorular sormaya başladı. Niçin evine o kadar geç bir saatte dönüyormuş, yoksa şu malum evlerden birine mi gidiyormuş? Yoksa olay anında o evlerden birinden mi dönmekteymiş?
Bu sorular karşısında Akaki Akakiyeviç o kadar utanmıştı ki, paltosuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenemeden oradan ayrıldı. O gün memuriyet hayatında ilk kez daireye gitmedi. Ertesi gün yüzü sapsarı ve sırtında artık daha da acınacak bir durumda olan eski paltosuyla daireye gitti. Paltonun çalınma haberi her ne kadar aralarında Akaki Akakiyeviç'le dalga geçmek için bu fırsatı bile kaçırmayı göze alamayan bazı memurlar olsa da dairedekilerin çoğunun yüreğini parçaladı. Ona yardım etmek için kendi aralarında para toplamaya karar verdiler. Fakat pek de işe yarar bir para toparlamayı beceremediler. Çünkü o ay hem müdürün portresinin yapılmasına katkıda bulunmak hem de şube müdürünün tavsiye ettiği bir kitabı satın almak için, ki kitabın yazarı kendilerinin yakın arkadaşıydı, epey yüklü miktarda para harcamışlardı. Bu yüzden de toplanan para söz konusu olamayacak kadar az bir miktardı. Sırf amirlerinin gözüne girmek için paltosunu bulmayı başarsalar bile, paltonun kendisine ait olduğuna dair ciddi deliller sunmadığı takdirde paltoya el koyacaklar mı? Bu yüzden yapılacak en iyi şeyin mühim bir adama başvurmak olduğunu, çünkü mühim adamın gerekli yerlerle yazışarak, gerekli kişilerle bağlantı kurarak işin istediği doğrultuda sonuçlanmasını sağlayabileceğini söyledi. Akaki Akakiyeviç mecbur mühim adama gitmeye karar verdi. Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu bugüne kadar hala kesinlik kazanmış değildir. Şunu da belirtelim, kendileri yalnızca kısa bir süre önce mühim adam olmuştu ve daha önceleri mühim bir adam değildi. Aslında kendisinden daha mühim olan diğer adamlarla karşılaştırılınca bu adamın konumu hala pek de mühim olarak değerlendirilemezdi. İşin özü, bu gibi aslında mühim olmayan adamların etrafında onların mühim adam olarak görülmesini sağlayan insanlar sürekli var olmuştur. Kaldı ki bizim sözünü ettiğimiz mühim adamda bulunduğu konumun önemini diğerlerinin gözünde elinden geldiğince yükseltmek için türlü çarelere başvurmuştu. Örneğin daireye geldiğinde emrinde çalışan tüm memurların kendisini karşılamak için merdivenlere çıkmasını emretmiş, kimsenin gerekli işlemler harfiyen yerine getirilmeden huzuruna çıkmaya cesaret etmemesini söylemişti. Önce görüşmek istedikleri konuyu kayıt memuruna bildirmeliydiler. Kayıt memuru bunu yazmana, yazmanda düzeltmene ya da ast-üst ilişkisine göre sırada kim varsa ona iletmeliydi. Konu ancak bu sıra izlenerek kendisinin görüşüne sunulmalıydı. İşte kutsal Rusya'mız taklitçilik hastalığına son derece kapılmış durumda. Herkes amirlerine özeniyor, herkes birbirine amirlik taslıyor. Geçen gün şöyle bir olay duydum. Bir kadem memuru küçük bir daireye kadem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış. Kapısına bölüm şefi diye tabela astırmış. Girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı konumlandırmış. Adamcağız eli kapının kolunda hazır ol pozisyonunda bekleyip içeri gireceklere kapıyı açıyormuş. İşin komik tarafı bu şef odası normal boyutlarda bir yazı masasının bile zor sığdığı küçücük bir odaymış. Bizim sözünü edeceğimiz mühim adamın alışkanlıkları görkemli ve ciddi fakat çok da karmaşık değildi. Çalışma sisteminin temelinde disiplin yer almaktaydı. Disiplin, disiplin ve yine disiplin deyip dururdu. Son kelimeyi söylerken genellikle konuştuğu kişinin yüzüne hükmeden tarafın kendisi olduğunu vurgulamak için dik dik bakardı. Aslında bunu yapması için hiçbir neden yok çünkü şefliğini yapmakta olduğu kalemde işlerin yürümesini sağlayan altı üstü 10 memur vardı ve hepsi de onun karşısında gereğinden fazla korkuya kapılır, uzaktan geldiğini gören herhangi biri hemen elindeki işi bırakır, o odadan çıkıncaya dek tüm dikkatini ona yöneltmiş bir şekilde ayakta beklerdi. Kendinden alt seviyedeki memurlarla hep onları azarlar gibi konuşur ve söylediği şeyler genelde şu 3 cümleyle sınırlı kalırdı. Bu ne cesaret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var sizin? Aslında özünde iyi bir adamdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, yardımlaşmayı severdi. Ancak aldığı terfi onu bu hale getirmişti. Terfi eder etmez adamda böylesine değişiklikler başlamıştı. Kafası karışmış, dengesi şaşmış, nasıl davranacağını tamamen şaşırmıştı. Eğer kendi seviyesindeki biriyle birlikteyse yine son derece terbiyeli, naif biri oluyor, onlarla arasındaki ilişkiyi düzeyli bir şekilde ilerletebiliyordu.
Fakat kendisinden bir derece bile alt seviyede bulunan memurların arasına girer girmez bambaşka biri olup çıkıyordu. Kimseyle sohbet içine girmiyor, bir köşede öylece kendi halinde oturuyordu. Bu hali etrafındakilerin kendisine acımasına neden oluyor, bu da bir yana aslında zamanını çok daha keyifli bir şekilde geçirebileceğini o da fark ediyordu. Bazen gözlerinden etrafında devam eden ilgi çekici sohbetlere katılmak için kuvvetli bir istek duyduğu görülebiliyordu. Ancak bu davranışın bulunduğu konuma uygun olmadığı, ciddiyetsiz bir ortama zemin hazırlayacağı ve itibarını zedeleyeceği endişesiyle hep kendini geri çekiyordu. Ağırbaşlı bir tavırla sesini dahi çıkarmadan bir köşede oturuyor, ağzından nadiren bir iki kelime dökülüyordu. Bu yüzden de son derece sıkıcı biri diye anılma şerefine nail olmuştu. İşte dostumuz Akaki Akakiyevich'in yardımını rica ettiği mühim adam böyle biriydi ve bu rica için ona en uygunsuz zamanda ulaşmıştı. Gerçi zaman Akaki Akakiyevich açısından uygun değildi, yoksa mühim adam o sırada gayet de müsaitti. Odasında yıllardır görmediği çocukluk arkadaşıyla son derece keyifli bir sohbet içindeydi. Bu esnada Başmaçken adında birinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. Ters, "Kimin nesiymiş peki?" diye sordu. "Bir memur," diye yanıtlandı sorusu. Bekleyebilir öyleyse. Şu anda hiç vaktim yok," dedi mühim adam. Bu noktada vakti olmadığını söyleyen mühim adamın yalan söylediğini belirtmek zorundayız. Aslında vakti vardı. Arkadaşıyla konuşabilecekleri her şeyi çoktan konuşmuşlar ve sohbetleri artık gereğinden fazla uzun süren suskunluklarla bölünmeye başlamıştı bile. Yalnızca arada bir birbirlerinin dizlerine neşeyle dokunup bozuk bir gibi işte böyle Ivan Abramovich, ya demek öyle Stefan Barlamovich diye söyleniyorlardı. Buna rağmen sırf birkaç sene önce memuriyeti bırakıp köye yerleşen arkadaşına memurların kendisiyle görüşmek için ne kadar uzun bir süre beklemeleri gerektiğini göstermek için Akaki Akakiyevich'i bekletmelerini emretmişti. Sonunda dostuyla uzunca konuştuktan, daha doğrusu bol bol sustuktan ve rahat koltuklarında arkaya doğru vücutlarını yaslayıp birer sigara daha tüttürdükten sonra, mühim adam sanki aniden hatırlamış gibi elinde kendisine imzalatmak üzere getirdiği kağıtlarla kapıda bekleyen sekreterine dönerek bu arada sanki beni bir memur bekliyor da dışarıda değil mi? Söyleyin içeri girsin," dedi. Akaki Akakiyevich'in mütevazı halini ve eskimiş üniformasını görünce, terfi edip şef olmadan önce odasında aynanın karşısına geçip binlerce kez kendi kendine provasını yaptığı sert hükmeden ses tonuyla "Ne istemiştiniz?" diye sordu. Odaya zaten otana sakıla giren Akaki Akakiyevich bu tavır karşısında biraz daha şaşırdı ve elinden geldiğince ama her zamankinden daha çok ve işte diyerek yepyeni bir paltosu olduğunu, acımasızca kendisine saldıran hırsızların onu çaldığını, bu sebeple kendisi gibi yüksek mevkideki birine, mesela emniyet müdürüne ya da başka birine paltosunu bulmaları için bir dilekçe yazmasını rica etmek için geldiğini anlattı. Şef kendisine doğrudan doğruya başvurulmasını büyük bir saygısızlık olarak değerlendirdi. "Başka emriniz Paşa Hazretleri?" diye sert çıktı. "Hiç yol yordam nedir bilmez misiniz siz? Bu makama doğrudan doğruya başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İşlerin nasıl yürüdüğünden haberiniz yok mu sizin? Önce bir dilekçeyle kaleme başvurmalıydınız. Dilekçeniz masa şefine iletilmeliydi, oradan bölüm şefine, oradan da sekretere ve sekreterden de bana ulaşmalıydı." Akaki Akakiyevich'in her yanını ter basmıştı. Büsbütün kırılmak üzere olan cesaretini toplamaya çalışarak "Ama Sayın Ekselansları," dedi, "size zahmet vermek cüretini gösterdim Yüce Ekselansları. Çünkü sekreterler onlara pek güvenilmezdi." Ne diye çıkıştı mühim adam. "Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim sokuyor kafanıza bu düşünceleri? Amirlerine, büyüklerine karşı saygı diye bir şey kalmadı şu gençlerde." Görünüşe bakılırsa mühim adam Akaki Akakiyevich'in 50 yaşının üzerinde olduğunu fark etmemişti. Çünkü Akaki Akakiyevich'e genç diyebilmek için onu ancak 70 yaşında birisiyle karşılaştırmak gerekirdi. "Bu ne cüret? Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız?" Bunları söylerken ayağını sertçe yere vuruyor ve kıyameti kopacak gibi bağırıyordu.
Akaki Akakiyeviç korkudan buz kesilmişti. Afalladı. Tüm vücudu tir tir titremeye başladı. Ayakta duramıyordu. Eğer odacılar yetişip onu tutmasaydı, olduğu yere yığılacaktı. Odadan çıkardıklarında artık kendinde değildi. Mühim adama gelince, beklediğinin de ötesinde bir etki yaratmaktan, bir çıkışıyla karşısındaki adamı ayakta bile duramaz hale getirebildiğini görmekten alabildiğine hoşnut, olan bitenin nasıl karşıladığını görmek için arkadaşına kaçamak bir bakış fırlattı. Onun da tedirgin olduğunu, hatta biraz da korkmaya başladığını görünce mutluluğu ikiye katlandı. Merdivenlerden nasıl indi, sokağa nasıl çıktı, bunlara dair zerre kadar bir şey hatırlamıyordu Akaki Akakiyeviç. Ne kollarını ne de bacaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca bir şeften, üstelik de başka bir dairenin şefinden böyle ağır sözler duymamıştı. Dışarıda şiddetli bir tipi vardı. Olduğu yere esen rüzgar sokakları esir almıştı. Akaki Akakiyeviç ağzı açık yürürken ayağa kaldırıma takıldı. Rüzgar Petersburg'da her zaman olduğu gibi her koldan, bütün sokak başlarından üzerine doğru esiyordu. Hemen boğazı yanmaya başladı. Eve vardığında tek kelime edecek hali kalmamıştı. Kendini yatağa fırlattı. Duyulan kuvvetli bir azar bazılarını bu duruma düşürebiliyor işte. Ertesi gün Akaki Akakiyeviç'in ateşe çıktı. Sayıklamaya başladı. Petersburg ikliminin cömert yardımları sayesinde hastalığı tahmin edilemeyecek kadar ilerledi. Kendisini muayene etmek için gelen doktor, Akaki Akakiyeviç'in nabzına baktıktan sonra iyileştirebileceği için değil de sırf hastası tıbbi yardımın nimetlerinden eksik kalmasın diye diyor, öylece yüzüne baktı ve yalnızca 2 günlük ömrü kaldığını söyledi. Sonra ev sahibesine dönerek, "Siz de anneciğim, hiç vakit kaybetmeden bir çam tabut siparişi vermelisiniz. Çünkü meşe tabutu onun gibi birine eminim pahalı gelecektir," dedi. Akaki Akakiyeviç bu uğursuz açıklamayı duydu mu? Eğer duyduysa bu sözler onu etkiledi mi? İşte orası bilinmez. O sırada zavallı adamcağız ateşler içinde kıvranıyor, sürekli bir şeyler sayıklıyordu. Gözünün önünde hiç durmadan birbirinden garip görüntüler sahneleniyordu. Petroviç'i görüyor, ona üzerinde hırsızları yakalamak için tuzaklar bulunan bir palto dikmesi için talimat veriyordu. Hırsızların yatağının altına saklandıklarını zannediyor ve yorganın altına kadar giren bir hırsızı yakalayıp oradan çıkarması için ev sahibesini yanına çağırıp duruyordu. Bazen yepyeni bir paltosu olmasına rağmen neden karşısında eski paltosunun asılı durduğunu soruyordu. Bazen de şefin karşısında ayakta dikilip ondan kuvvetli bir azar işitiyor ve "Affedersiniz ekselansları, haklısınız ekselansları," diye sayıklıyordu. Bir süre sonra kendini kaybediyor ve ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Akaki Akakiyeviç'in ağzından bu tür sözler döküldüğüne hiç tanıklık etmeyen ev sahibesi endişeyle istavroz çıkarıyordu. Kadıncağızı daha çok korkuya düşüren şey de bu küfürlerin hemen ardından ekselansları sözünün geçiyor olmasıydı. Bir süre sonra iyice saçmalamaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Açıkça söylediği tek şey, zırvaladığı lafların tümünün paltoyla alakalı olmasıydı. Sonunda zavallı Akaki Akakiyeviç ruhunu teslim etti. Odasına da eşyalarına da mühür vurulmadı. Çünkü ne bir mirasçısı vardı ne de geriye miras diye bırakabileceği bir şey. Var olan tüm eşyası bir deste divit, 2 düzine beyaz kağıt, 3 çift çorap, pantolonundan düşen 2 ya da 3 tane düğme ve okuyucuların zaten bildiği o eski sabahlıktı. Bu büyük servetin sahibi kim oldu, orasını Tanrı bilir. Öykünün yazarı bile bu konuyu öğrenmek için çaba harcamamıştır. Akaki Akakiyeviç toprağa verildi ve Petersburg onsuz kaldı. Sanki bu kentte böyle biri hiç var olmamıştı. Davasına kimsenin sahip çıkmadığı, kimsenin ilgilenmediği, bir iğnenin ucuna yerleştirdiği sıradan bir sineği bile alıp mikroskop altında incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimleri uzmanlarının dahi dikkatini çekmeyen bir yaratık, hayatının son günlerinde de olsa palto biçimine bürünmüş parlak bir misafir tarafından ziyaret edilmiş, yoksulluk içinde geçen kasvetli yaşamı bir an için bile olsa renklenmiş, sonra da çarların
ve dünyadaki diğer tüm devlet memurlarının üzerine çöken felaket onun da karşısına çıkmış, yıllarca dairedeki arkadaşlarının acımasız alaylarını sabırla katlanan Akaki Akakiyeviç bir hiç uğruna bu dünyadan sessizce çekip gitmişti. Ölümünden birkaç gün sonra Akaki Akakiyeviç'in evine çalıştığı daireden bir odacı gönderildi. Şefi hemen işinin başına dönmesini emrediyordu. Odacı daireye geri döndüğünde Akaki Akakiyeviç'in artık işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisine neden diye sorulunca da gelemez çünkü ölmüş, 4 gün önce toprağa vermişler diye cevap verdi. Akaki Akakiyeviç'in ölümünden dairedekiler bu şekilde haberdar oldu. Ertesi günse yerinde başka bir memur oturuyordu. Yeni memur Akaki Akakiyeviç'e kıyasla oldukça uzun boyluydu ama yazısı onunki gibi düzgün değildi, karmakarışıktı. Yaşadığı süre boyunca kimsenin dikkatini çekmeyen bu adamın, ölümünden sonra birkaç gün daha bu dünyada varlığını hissettirme şansının kendisine bahşedileceğini kim düşünebilirdi? Ama oldu işte. Ve anlattığımız dokunaklı hikaye beklenmedik bir şekilde fantastik bir sona doğru gidiyor. Sonrasında birdenbire Petersburg'da bazı söylentiler yayılmaya başladı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kılığında bir hayalet görünmeye başlamıştı. Hayalet çaldırdığı paltosunu arıyor ve rütbesine ya da unvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırtından paltosunu çekip alıyordu. Herhangi bir gün paltoyu ayırmadan yakası kedi ya da kunduz kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakun kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi vücudunu örtmek için kullandığı her türden deri veya kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri hayaleti kendi gözleriyle gördüğünü ve ilk bakışta onu Akaki Akakiyeviç'e benzettiğini söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için hayaleti adam akıllı görememiş, sadece uzaktan parmağını tehdit eder gibi kendisine doğru salladığını görmüştü. Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sırada memurların değil, üst düzey görevlilerin bile paltoları sırtlarından zorla çekilip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise hemen yapılabilecek ne varsa bu hayaletin ölü ya da diri yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emredildi. Bu emir az kalsın yerine getirilecekti. Kiryushkin sokağında bir bekçi, eskiden flüt çalan bir müzisyenin paltosunu çalmak üzereyken hayaletin yakasına yapıştı. Sonra da bekçi olan 2 arkadaşını yardıma çağırdı. Bekçiler yardıma gelince onlara soğuk kış gecelerinde donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içindeki tütün kutusunu çıkarması gerektiğini, tam bu sırada onların da hayaleti tutmaları gerektiğini söyledi. Ancak tütün o kadar sertti ki, değil bir canlı, bir hayalet bile kokusuna dayanamazdı. Bekçi sağ burun deliğini parmağıyla kapatıp soldakine henüz tütün çekmişti ki, hayalet üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarına savrulan salyaları temizleme derdine düşünce bunu fırsat bilen hayalet ortadan birden kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hayaleti gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarından bile emin olamadılar. O günden sonra hayaletin yarattığı korku onları öyle çok etkiledi ki değil bir ölüyü bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan "Hey sen! Buralarda dolaşma, yoluna git hadi" diye bağırmaktan başka yapacakları bir eylem yoktu. Böylece hayalet memur, Kalinkin Köprüsü'nün karşı tarafında gezmeye ve bütün kalpsiz adamlara korku salmaya başladı. Bu arada hayaletten o kadar çok bahsettik ki, tümüyle gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonla noktalanmasına neden olan mühim adamı hepten unuttuk. Her şeyden önce içinde bulunduğum durum mühim adama karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenleri olduğu gibi sizlere iletmemi gerekli kılıyor. Yediği paparadan ötürü allak bullak olan Akaki Akakiyeviç odadan çıkar çıkmaz mühim adamın kalbini hüzün sarmıştı. Aslında acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Ne kadar yüksek bir makamda olursa olsun,
duygularını dışa vurmasını genelde engellese de kalbi insani duygulara açıktı. Ziyaretine giren arkadaşı makamından ayrılır ayrılmaz zavallı Akaki Akakiyeviç'i düşünmeye başladı ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisinden duyduğu azara dayanamayan zavallı Akaki Akakiyeviç'in sararmış yüzü gözlerinin önünde canlandı. Akaki Akakiyeviç hakkında endişeleri öyle büyüdü ki içinde, bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birine adamcağızın ne durumda olduğunu, hala yardımına ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki Akakiyeviç'in beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak öldüğü haberini alınca kendini berbat hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü kendine gelemedi. Kafasını dağıtmak ve bu çirkin olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşının vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hatırı sayılır insanlardan oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi, orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle denk makama sahip kişilerdi. Bu sebeple istediği gibi hareket edebilirdi. Davranışlarını kontrol altında tutmak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi, rahatladı, gülümseyen, sohbeti güzel olan birine dönüştü. Yeteri kadar güzel bir gece geçirdi. Yemekte 2 kadeh şampanya içti. Herkesin de bildiği üzere ne zaman biri neşelenmek istese şampanya ona yardımcı olan en önemli şeylerdendir. Şampanyanın etkisinden olacak ki mühim adam doğruca eve gitmeyi, bir arkadaşını Karolin Ivanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam aslen Alman olan bu hanımefendiye karşı kuşkusuz tamamıyla arkadaşça yaklaşıyordu. Ancak hemen eklemek gerekir ki, kendileri gençlik yıllarına çoktan arkasında bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İçlerinden biri memur olarak çalışan 2 yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek "Bonjour papa" diyen, kemerli olmasına karşın güzel bir küçücük bir burnu olan 16 yaşında tatlı bir kızı vardı. Âlâ güzel ve genç olan karısı, öpmesi için önce kendi elini uzatır, sonra da kocasının eli üstte kalacak şekilde çevirir ve onunkini öperdi. Mühim adam mutlu aile tablosundan hoşnut olmasına ama kentin diğer yakasından sadece arkadaşça duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de bir sorun yaratmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş karısından daha genç ya da daha güzel değildi. Ancak bildiğiniz gibi dünyada bu gibi ilginç olaylara çokça rastlanmaktadır. Ve bunları eleştirmek de bize düşmez. Neyse, arkadaşlarından ayrılan mühim adam merdivenlerden indi, kızağına bindi ve sürücüye Karolin Ivanovna'ya sür emrini verdi. Son modaya uygun, insanı sıcacık tutan kürk paltosuna sarılmıştı ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerin herhangi bir çaba sarf etmeden, insana arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden zihnine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle geçirmiş olduğu gecenin en güzel dakikalarını, çevresindeki samimi topluluğun kahkahalarla gülmesine neden olan tüm espriler teker teker aklına geldi. Çoğunu kısık sesle kendi kendine tekrarladı ve hepsini de ilk anlatıldıkları andaki kadar komik bulduğu için bir kez daha içten kahkahalar atmaktan kendini alıkoyamadı. Gerçi aniden şiddetlenen, nereden ve neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyordu. Palpafır'ın yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onu kafasına geçiriyor ve bundan kurtulmak için çırpınıp durmasına neden oluyordu. Mühim adam, birinin beklenmedik bir anda çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca, üzerinde eski püskü bir memur üniforması bulunan kısa boylu bir adamla burun buruna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adamın Akaki Akakiyeviç olduğunu fark edince korkuya kapıldı. Bir de hayalet memurun ağzını açtığını görüp o ağızdan burnuna doğru yönelen çürümeye başlamış ceset kokusunu duyduğunda mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hayalet, "Buradasın işte. Sonunda. Senin de yakana yapıştım. Senin paltondu asıl aradığım. Benimki çalındığında kılını kıpırdatmadın. Yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin," dedi. Zavallı mühim adam korkudan neredeyse ölecekti.
Oysa dairede, özellikle de kendinden düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar da güçlü ve kudretli duruyordu. Sert tavırlarını ve görünüşünü gören herkes, amma da yani ne adam be demekten kendini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda, başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok mühim adam gibi korkudan zangır zangır titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğinden korkuyordu. Derhal paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa doğru fırlattı ve daha önce duyulmamış bir ses tonuyla arabacıya bağırdı. "Eve doğru sür!" Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında daha sert uyarıların gelebileceği ihtimalini deneyimleri sayesinde iyice anlamış olan arabacı, olası azara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı, kamçısını şaklattı ve kızak bir ok gibi yerinden çıktı. Biraz sonra mühim adam evin kapısına gelmişti bile. Karolin Ivanovna'ya gideceğine solgun, korkudan diri tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zar zor kendini odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla bir o yana bir bu yana döndü durdu. Bir hayli çetin geçen gecenin etkisini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı "Bugün çok bitkin görünüyorsun babacığım" dedi. Ama zavallı adamcağız sessizliğini bozmadı ve önceki gece başına gelenlerden, nerede olduğundan ve nereye gitmeyi planladığından kimselere tek bir söz söylemedi. Yaşadığı bu olay onun bundan sonraki yaşamını derinden etkilemiş oldu. Emrinde çalışan memurlara "Bu ne cesaret, benim kim olduğumu biliyor musunuz siz?" gibi sözleri de çok söylemez oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile öncelikle olan biteni en ince detayına kadar öğrenmek için çabalıyordu. Hatta garibi, o günden sonra hayalet memur bir daha ortalıklarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu tam yüzeyine göreydi. En azından artık insanların sırtlarından paltolarının zorla alındığına dair haberler gelmiyordu kulaklara. Yine de böyle olaylardan keyif alan kimi işgüzarlar rahat durmayı beceremediler ve kentin tenha yerlerinde hayalet memurun hala ortalarda dolaştığını anlatıp durdular. Mesela Kolomna'da bir mahalle bekçisi hayaletin gözünün önünde bir evin arkasından süzülerek ortaya çıktığını görmüş, ancak kendisi oldukça zayıf bir adamdı ki bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin birinden aniden dışarı fırlamış ve etraftaki arabacıların kahkahaları eşliğinde bekçiyi bir vuruşta yere sermişti. Gerçi bekçi de yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden tütün parası niyetine 2 kapik toplayıvermişti. İşte bu kadar zayıf biri olduğu için hayaleti durdurmaya cesaret edememiş, onun yerine karanlıkta onun peşinden gitmeyi daha uygun bulmuştu. Bir süre sonra hayalet birisinin onu izlediğini anlamış, aniden arkasına dönüp bu dünyada yaşayan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak "Ne istiyorsun be?" diye çıkışmıştı bekçiye. O da hiçbir şey" diye cevap vermiş ve hemen yerini terk etmişti. Söylenenlere bakılırsa bu son derece iri yarı ve bıyıklı bir hayaletmiş. Obukov köprüsüne doğru gitmiş, sonra da gecenin karanlığında kaybolmuş.